Merhaba. Bu haftaki ders konumuz Frege ve analitik felsefenin kuruluşu. Dersimizin problematiği analitik felsefe içindeki ontoloji tartışmaları olduğu için aslında sadece analitik felsefenin kuruluşu değil, bunların ontolojiye dair uzanımları üzerine tartıştık. Frege kendisi matematikçi ve mantıkçı bir filozof. Bütün projesi, hayatı boyunca yaptığı aslında temel uğraşı matematiği mantığın içine indirgemek veyahut mantıktan hareketle matematiği temellendirmek. Frege, matematiğin kendisini mantığa indirgeme projesinin ilk başta mevcut mantığın yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyor. Frege'nin kendi çağında kendisinin matematiksel olarak muhatap kabul ettiği iki kişiden bahsedebiliriz temelde. Bir tanesi empirist felsefeden John Stuart Mill, diğeri ise idealist felsefeden Immanuel Kant. Fakat özellikle Mill'den ziyade de Kant'ın eleştirisi üzerinden devam ediyor. Frege aritmatiğin temellerinin baş taraflarında Kant'a geometri konusunda hak veriyor. Yani geometrik nesnelerimizin inşai olduğunu, o yüzden bunların bilgisinin temelde sentetik a priori olduğunu kabul ediyor. Fakat matematikte ise aslında analitik a priori olması gerektiğini, bunlara herhangi bir görünün karışmadığını, bir inşa faaliyetinin olmadığını iddia ediyor. Kant'ın kendisinin meşhur bir ifadesi var. Birkaç farklı yerde geçiyor. Kant kendisine gelmiş olan mantığın mantık için tamamlanmış olduğunu düşünüyor. Fakat Frege'nin projesi matematiği mantığa indirgemek olduğu için en temelde şununla uğraşıyor. Matematiksel bir ifade, diyelim ki 7 artı 5 12 dediğimizde Kant'ın meşhur örneğinde olduğu gibi nasıl olacak da bir mantık önermesi olarak ifade edilecek ve mantığın içinde bu cümleyi biz kurabileceğiz. Klasik mantık ciddi oranda matematiksel ifadelerin kendisine temsil edilmesine bir yane kalmıştır. Ben şöyle bir analoji kuruyorum. Frege kavram yanlısı çalışmalarla başlattığı, daha sonraki filozofların da katkılarıyla belli bir noktaya ulaşmış olan çağdaş mantıkla klasik mantık arasındaki ilişki, Newton fiziği ile genel görelilik arasındaki ilişkiye benzetiyorum. Newton fiziği belli açılardan cari bir fiziktir hala. Yani biz Newton fiziği üzerinden aslında oturduğumuz binaları inşa etmeye devam edebiliyoruz. Dünyanın kendisindeki temel hareketleri anlayıp ölçüp bunun hakkında bir şeyler söyleyebiliyoruz. Fakat fiziksel gerçekliğin kendisine dair genel görelilik daha doğru. Bize daha çok bilgi veren bir teori. Bilim felsefecisi Lauda, bilimsel paradigmalar arasında geçiş noktasında ve kıyas açısından bize problem çözme kıstasını öne sürüyor. Yani şunu söylüyor. Diyor ki elimizde iki bilim paradigması var. Biri 50 problem çözüyor. İkincisi ise hem birincisinin çözdüğü 50 problem çözüyor hem de üzerine 20 tane daha yeni problem çözüyor. Öyleyse ikinci bilim paradigması daha tercih edilisidir. Doğruya daha yakınsamıştır diyebiliriz diyor. Frege ile başlayan bu modern mantık çalışmaları ise hem klasik mantıkla temsil edilebilen ifadeleri kendisinde temsil ediyor ki gene altını çizelim parantez açarak modern mantık büyük oranda sembolik bir mantıktır. Düşünce ile düşüncenin sembolü arasındaki mahiyet farkı her zaman akılda tutulması gereken temel unsurlardan bir tanesidir. Bu sembolik mantık klasik mantıktaki gene onlar suri mantık olarak yani biçimsel mantık olarak adlandıracağımız kısmın kendisini temsil edebildiği önermeleri temsil ediyor. Hem de onun içinde problem olan başka örnekleri de kendisinde temsil edebiliyor. Frege en temelde matematiksel ifadeleri fonksiyon argüman üzerinden ele alabildiğimiz için fonksiyon argüman tabirini mantıktaki özne yüklem tabiriyle yer değiştirecek şekilde kullanıyor. Ve yüklemi yerine fonksiyon, nesnenin yerine öznenin yerine ise argüman terimini geçirerek bugün predicate yüklemler mantığı dediğimiz mantığın temellerini atıyor. Frege'nin buna dair çabaları Frege'yi başka problemlere götürüyor. En başta anlam ve gönderim makalesinin başında tartıştığı eşitlik, özel isim, yüklem bunun gibi konulara götürmüş oluyor. Haliyle Frege kendisinin arizi olarak daha dolaylı olarak mantık ve matematik arasındaki ilişkiyi tesis etmeye çalışırken bir yandan da dile dair felsefi problemleri tartışmaya başlıyor. Dile dair felsefi problemleri tartışmanın Frege'deki değişen mahiyeti ise Dummot'un meşhur ifadesiyle Frege dil hakkında tartışan ilk filozof değil. Fakat felsefi problemleri dilden hareketle çözen ilk filozof olarak adlandırabiliriz. Böylelikle dil felsefesi dediğimiz alanı tesis etmiş oluyor. Dil felsefesiyle dile dair felsefe veya dilin felsefesi arasındaki fark ise şu. Bir filozofun, örneğin Platon'un bir genel felsefesi vardır ve dile dair de felsefi fikirleri vardır. Biz burada Platon'un dile dair felsefi fikirleri,
Platon'un dilin mahiyetine dair felsefesi diye adlandırabiliriz. Dil felsefesi ise çağdaş dönemde kendine has bir disiplin olarak felsefenin problemlerinin dilin içinde dile dair olarak çözülmesi gerektiğini iddia eden, dil felsefesini ilk felsefe kabul eden, yani bir nevi aslında metafiziğin yerine geçiren felsefi akımdır. Frege bu anlamda analitik felsefenin kurucu figürü kabul ediliyor. Ki gene Dummett analitik felsefeyi post-Fregeci, Frege sonrası felsefe olarak adlandırıyor. Bu dil felsefesine dair yapmış olduğu analizler bir yandan felsefeyi dil felsefesine dönüştürürken, analitik felsefenin kuruluşuna vesile olurken, diğer yandan da daha sonra ontoloji içinde tartışacağımız temel unsurları vermiş oluyor. Birincisi, Kant'ın yargı anlayışında da belli açıdan uyumlu bir şekilde inşa etmiş olduğu mantık, klasik mantıktaki tasavvur tasdik ayrımına göre baktığımızda aslında tasdiksiz tasavvurun olamayacağına dair bir anlayışa doğru bizi götürmeye başlıyor. Her ne kadar klasik mantıkta böyle bir tartışma olsa da genel kanaat tasdiksiz tasavvurların olabileceği ve mantıkta bunun üzerine inşa edilmiş. Yani kavramlar aslında önermelere muhtaç değildir. Fakat özellikle doğrudan doğruya Wittgenstein'de göreceğimiz gibi bu oldukça büyük bir metafizik değişikliğe yol açacak ve biz aslında önermeyi kavrama önceleyeceğiz. Zihni olarak da yargıyı kavrama öncelemiş olacağız. Dış dünyada ise olguyu nesneye öncelemeye başlayacağız. Bu ontoloji için çok temel bir tartışma. İkincisi, gene kendi dil felsefesi içinde doğrudan doğruya tartışmamakla birlikte bize sunduğu bazı tartışmalar var. Nedir bunlar? Kavramın delalet ettiği şey, adın delalet ettiği şey, adın yerine geçen söz öbeklerinin, yani belirli betimlemeler gibi ifadelerin yerine delalet ettiği şeyler nedir? Örneğin Frege'ye göre bir yüklem, delaleti, yani gönderimi bir kavramadır. Bir kavram nedir dediğimizde, bir küme olarak düşündüğümüzde bu bizi tümeller sorununa taşıyor. Ve tümeller dediğimiz şey gerçeklikte var mıdır gibi problemler ortaya çıkıyor. Adların kendisinin nesnelere gönderim yaptığını söylüyor. O zaman aynı soru bizim için de var. Nesneler var mıdır? Varsa ne anlamda vardır? Frege kendisi ontoloji kurmakla çok ilgilenmiyor. Hatta bu dediğimiz bazı problemleri de metinlerinde doğrudan doğruya ele almıyor. Çünkü temel uğraşısı bahsettiğimiz gibi matematiğin mantığa indirgenmesi ve bu kendi projesiyle irtibatlı bir şekilde konuları ele alıyor. Fakat Frege'deki hem bize artık yeni vermiş olduğu düşünme araçları hem de bu düşünme araçlarını inşa ederken oluşturmuş olduğu problemler daha sonra analitik felsefe için merkezi bir yere geliyor. Maalesef analitik felsefede Frege'nin kendisinin metinleri oldukça geç, 1960'larda 70'lerde tekrar keşfedilip İngilizce'ye çevrildiği için ilk başlarda uzaktaki bir düşünüre atıf olarak kalmakla birlikte bu 70'lerden sonra gitgide yoğun bir ilgi ortaya çıkıyor ki metaontoloji tartışmalarında değinileceği üzere aslında bugün günümüzde neo-Fregecilik, yeni Fregecilik diyeceğimiz bir ekolde ortaya çıkmış durumda. Frege'nin çalışmalarından sonra analitik felsefe için ele alabileceğimiz 3 tane büyük filozof var. Moore, Russell ve Wittgenstein. Moore diğer ikisinden biraz daha farklılaşıyor. Sağduyuya daha yakın bir felsefe yapıyor. Bizim ontoloji tartışmaları itibariyle ise Wittgenstein ve Russell'ın tartışmaları daha ehemmiyetli. Bir yandan bizim bu hafta anlam ve gönderim üzerinde ve etrafındaki tartışmaları işlediğimiz için oradaki bazı problemlere cevap olarak yazılmış olan Russell'ın gönderim üzerine metnini değineceğiz, ele alacağız. İkinci olarak ise aslında metafiziğe karşı oldukça şiddet ve kendisi ortaya çıktığı çok etkili olmuş olan Wittgenstein'in Traktatus metnini bir metafizik olmayan bir metafizik metni olarak okuyup bize ne tür bir ontoloji içerdiğini, implike ettiğini, gönderimde bulunduğunu anlayıp konuşmaya çalışacağız. Ki böylelikle önümüzdeki hafta iki şey yapacağız. Hem dil felsefesinin erken dönemindeki bazı ontolojik önkabullerden bahsedeceğiz. Hem de bizi Quine sonrası metafizik tartışmalarını taşıyan metafiziğin tamamen düşünülen elenmesi problemini ele alacağız. Wittgenstein'le belli açılardan uyumlu, belli açılardan uyumsuz olmakla birlikte metafiziğin elenmesi problemini yürüten Carnap ve Carnap'ın talebesi Quine'la birlikte tekrar metafizik döndük. Bu da sonraki haftamızın konusu olacak.